Aralık ayına bir yeni ayla giriş yapıyoruz. Son yeni ayımız olmayacak çünkü ay sonunda bir tane daha yeni ayımız var. Artık yılı o yeni ayla beraber kapatacağız. Hatta bu dönem aldığınız kararları bir sonraki yeni ayda tekrar gözden geçirebilirsiniz. Yeni ay videosuna geçmeden önce benimle ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Burada her ay gerçekleşecek olan gökyüzü olaylarını ve aslında dönemsel olarak zamanın kalitesinin nasıl olduğunu size aktarıyorum. Videolardan önceden haberdar olmak istiyorum diyorsanız kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Buna göre de kendinizi ayarlayabilir, planınızı, programınızı hatta modunuzu da öğrenmek her zaman avantaj. Instagram'da günlük paylaşımlar yapıyorum. Yine beni takip etmek isteyenler için buraya adresimi bıraktım. Danışmanlık almak veya astroloji öğrencisiyseniz, birebir çalışmak istiyorum diyorsanız da bana yine Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz veya şu mail adresinden bana yazabilirsiniz. Bazı kişiler Instagram kullanmadığı için hani danışmanlık için de tabii ki mail adresimi kullanabilirler. Şimdi hemen geçelim bakalım bu yeni ay bizlere neler getirecek, ne anlatıyor? Başlıyorum. Bir Aralık Pazar günü saat 9.21'de Yay burcunun 9 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Biliyorsunuz yeni aylar normalde yeni başlangıçlar zamanıdır. Yeni gündemleri bize getirir. Yeni oluşan fikirleri, yeni bir olayı anlatır. Haritamızda hangi alandaysa aslında o konularda bir yenilik var demektir. Fakat burada bir Merkür retrosu var. Bundan bahsedeceğim ama Yay burcu teması bizlere neler sağlayacak bu dönemde şöyle bir bakalım. Şimdi öncelikle ateş elementi çok yüksek bir yeni ay olacak. Yani o dönem enerjimizin çok yükselebileceğini söyleyebilirim. Yeni girişimler için oldukça cesur, çok iyimser hissedeceğimiz bu dönem sadece biraz daha böyle planlı programlı ilerlememiz gerekiyor. Yani hemen harekete geçelim isteyeceğiz tabii ki. Hemen böyle bir sonuca varmak isteyeceğiz. Bu yeni ay bizi kadersel olarak da tabii ki daha önce böyle cesaret edemediğimiz şeyleri yapmamız için motive edecektir. Aynı zamanda özgüvenimizi de çok yükseltecek bir dönem olacak. Bu yeni aya dediğim gibi Merkür Retro'da eşlik edecek. Dolayısıyla geçmişte istediğiniz şeylerin belki de fırsat gibi önünüze gelmesini de anlatabilir. Yani daha önceden belki planladığınız ya da belki hep düşündüğünüz seyahatlere çıkabilirsiniz. Daha önce görüşülen bir iş anlaşması bu dönemde imzalanabilir. Çok istenilen bir eğitime bu dönemde katılınabilir. Hatta yarıda bıraktığınız bazı eğitimleri tamamlamak için de çok çok iyi bir zamandan geçeceğiz. Mutlaka değerlendirin. Şimdi kişisel gelişim üzerine de özellikle daha çok derinleşebileceğimiz, kendinize çok fazla şey katacağınız bir süreç olacak. Bu dönem öğrendikleriniz gerçekten çok fazla ufkunuzu açar. Dolayısıyla aklınızda bir eğitim, seminer, kurs veya herhangi bir başka program varsa katılmanızı öneririm. Daha önce aldığınız eğitimleri de tam olarak Merkür Retro'lu bu yeni ayda pekiştirebilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri, uzak yerlere hatta deniz aşırı yerlere gidenler de çok fazla bu dönemde olabilir. Daha önce belki de gittiğiniz yerler de olabilir bu yerler. Fakat bu gidilecek yerlerin mesela örnek veriyorum işte uçak biletinizin saati gibi böyle detayları yeniden kontrol etmeniz gerekebilir. Tabii enerji yüksek olunca Yay burcu da böyle sınırları aşmakla alakalı bir burç. Dolayısıyla kendi sınırlarımızda zorlamak isteyebiliriz, kendimizi de aşmak isteyebiliriz. Tekrar tekrar üzerinden geçersek bir şeylerin o enerjimiz de var tabii ki başarılı da olabiliriz. Eğer pasaport, oturum, vize gibi hani bu tip işlemleriniz varsa sıfırdan bu dönem başlamak veya evrakları bu dönem teslim etmeyi çok fazla önermiyorum aslında. Sonra yeniden unutulan bir şeyler önünüze gelebilir. Ama hazırlayabilirsiniz, hazırlık sürecinden geçebilirsiniz. Hatta eksik evraklarınız varsa bu dönem toplayabilirsiniz. Bunun için de gayet olumlu. Merkür Yay burcunda retro ve bir de Yay burcunda yeni ay olunca tabii ki iletişim dilimizde bir fanatiklik, bildiğimizi fazlaca savunmak gibi şeyler ortaya çıkar. Hukuksal konularda da bazı problemleri bu dönemde duyabiliriz. İlişkiler açısından tabii ki Merkür Retro döneminde hatta öncesindeki bir hafta içerisinde sizlere yazan, geri dönen, işte arayan, karşılaştığınız kişiler olabilir. Tamamlanması gereken bazı konuşmalar ve ilişkiler bu dönemde tamamlanabilir. Özellikle yay, sosyal medya, işte uzakları vesaire anlattığı için sosyal medya üzerinden eski tanıdıklarınız, sevgilileriniz kendini gösterebilir. Veya uzaklardan birileri de size yeniden ulaşmaya çalışabilir. Yeni ay zamanı tabii ki Venüs ve Uranüs, Neptün arasında çok güzel açılar olacak.
ilginç bir şekilde böyle sürpriz aşkları da başlatabilir. Beklemediğiniz kişilerle bir araya gelebilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz ve bir dediğim gibi ilişki başlayabilir. Özellikle bazı burçlarda bu çok daha belirgin olacak. Onu burçlar kısmına gelince tekrardan söyleyeceğim sizlere. Bu yeni ay arka planda aslında bir evde olduğu için ülkenin kontrolü dışında tabii ki pek çok şey dönebilir. Sosyal medyada belki bazı ifşalar, gizli şeylerin yine sosyal medyayla yayılması, bununla beraber ortalığın karışması, hatta Satürn etkisi de olacağı için sosyal medyada bazı kısıtlamalara gidilebilir. Yani ortaya çıkan bir konudan dolayı yine maalesef sosyal medya bir kez daha engellenebilir. Bu da ihtimaller arasında. Yeni ayın Satürn'e etkisi tabii ki bizler yeni girişimlerimizde büyümek isterken biraz kısıtlayıcı olacaktır. Engeller önümüze çıkabilir demektir bu. Daha fazla enerji, daha fazla çaba gösterdiğimizi görebiliriz bu yeni ay sürecinde. Tabii ki hastaneler, hapishaneler, sağlık sektörüyle alakalı yine gündemler ön plana çıkabilir. Bu yeni aya Antares sabit yıldızı eşlik edecek. Yani bir kraliyet yıldızıdır aslında bu. Birçok kişi için yükselmeyi, ünü getirirken bir kez daha bu hukuki konularda bir çalkantıyı, sıkıntıyı verebilir, ateşli hastalıkları getirebilir denmiş. Şimdi dünya astrolojisine baktığımızda da yıldızların çoğu aslında olumsuz etkilere sahip oluyor. Maalesef nükleer faciaları, savaşları, savaşı tırmandıran bir süreye bu yeni ayla beraber girebiliriz. Büyük yangınlar, fırtınalar, hatta deniz ve hava yoluyla kazalar, terör olayları, insan hakları ve ırklarla ilgili sorunları, deprem gibi konuları dünya üzerinde bu yeni ayın etkili olduğu yerlerde özellikle görebiliriz denmiş. Ben bu bilgileri tabii ki Öner hocamızın Sabit Yıldızlar kitabından aldım. Yani bireyselde diyorum ya, böyle yüksek ateş elementi, hemen alevlenebiliriz bu süreçte. Merkür'de retro, yanlış anlaşmalar olabilir. Lütfen çok dikkat edin. Ülkemizin liderlerini de belki sağlık olarak veya onların arkasından dönen şeylerin bu dönemde daha fazla ortaya çıkması, açık açık düşmanlıkları da görebilirler. Yeni bir şeyler başlayabilir bu süreçte ama bir şeyler tamamlandıktan sonra bu yeni ayla başlayabilir. Mesela spora başlamak için çok ideal bir yeni aydan geçeceğiz. Mars retroya da girmek üzere bu yeni ayın olduğu dönemde. Aslında yeni aya çok destek, çok böyle gaz bir yeni ay. Yani bir gazla bir şeylere başlayabiliriz ama planlı gitmemiz gerekiyor. Ay ortasında bazı hayal kırıklıkları yoksa getirebilir. Bir de Mars retro daha sonra böyle enerjimizi yavaş yavaş tabii ki içe çekmeye başlayacak. O yüzden spora başlamak bu dönemde iyidir. Harekete geçmek isterken sanki böyle eylemlerimiz yavaşlayacak gibi olabilir. Yani verdiğiniz kararları ayın ortasında tekrardan revize etmeniz gerekebilir. Hatta değişebilir ay sonunda. Yeni ayla böyle yayılan bir iyimserlik hali olabilir. Böyle bir pembe gözlük takabiliriz. Henüz takmayalım. Yeni ay sonrası o yeni gündemlerimiz neyse bunlarla yeniden ilgilenebiliriz. Neymiş o yeni ay gündemlerimiz? Şimdi bir bakalım yükselenlerinize göre bu yeni ayı anlatmaya başlayacağım. Yükselen koçlarla başlıyorum. Her zaman yükseleninize göre dinleyebilirsiniz. Sonra güneş burcunuzu dinleyip ikisini harmanlayabilirsiniz. Koç ve yükselen koçlar 1 Aralık'taki yeni ay sizin 9. evinizde olacak. Sizlere aslında böyle uzak yerlere, yurt dışına veya daha önce gittiğiniz bir yere belki seyahat etmenizi sağlayacak bir yeni aydan bahsediyorum. Fakat seyahatlerinizde böyle detaylara çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de başta dediğim gibi bu vizedir, pasaporttur, oturum gibi yurt dışı bağlantılı işlerinizde sıfırdan bir başvuru için uygun değil. Belki son kontrolleri yapmak, evrakları öyle teslim etmek çok daha uygun olabilir. Yurt dışı planlarınız varsa bu dönemde gerçekleştirebilirsiniz. Belki daha önceden yapmışsınızdır. Bu dönemde gezdiğiniz yerlerden çok fazla şey öğrenirsiniz, araştırabilirsiniz. Hukuksal konular, kişisel gelişim, akademik işler, seyahatlerinizle bağlantılı da bir gündeminiz olabilir. Yarım bıraktığınız bir eğitime tabii ki başlayabilirsiniz. Hatta mesela bir teziniz vardır, onun üzerinden geçebilirsiniz. Kontroller yapabilirsiniz. Girmek istediğiniz bir sınava yeniden girebilirsiniz gibi gibi etkileri olan bir dönem. Sosyal medya ile alakalı da işleriniz varsa aslında oralarda düşündüğünüz ya da tasarladığınız şeyleri artık yapabilirsiniz bu yeni ayla beraber. Uzaktaki tanıdıklarınızla bu dönem yeniden irtibata, iletişime geçebilirsiniz. Belki sizin onlara gitmeniz veya tam tersi onların size gelmesi gibi bir buluşma söz konusu da olabilir. Hayata bakış açınızda,
aldığınız bir eğitimle ya da gittiğiniz bir yerde gördüklerinizle, deneyimlediklerinizle beraber farklı bir şekilde şekillenebilir. Bir şeyleri yeniden sorguladığınız, hayatı yeniden sorguladığınız bir süreç. İnançlarınızı da çok fazla düşünebilirsiniz. Sadece böyle koyu bir şekilde, fanatik bir şekilde kimseyle inançlarınız konusunda tartışmaya geçmeyin derim. Umarım keyifli bir, pozitif bir yeni ay olur sizler için. Kişisel haritanızda tabii ki farklı bazı etkileri olabilir. Mutlaka alırsınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Boğa ve yükselen boğalar 1 Aralık'taki yeni ay sizin haritanızda 8. evinizde meydana gelecek. Sizin için aslında finansal konular çok daha fazla öne çıkıyor. Şimdi burada sizin için belki bir krediye yeniden başvurmak, ortaklı işlerinizde yeniden bir şeyleri gözden geçirmek, vergi, miras, sigorta, alacak verecek, işte ödemeler, borçlarla ilgili işlerinizi yeniden düzenlemeniz gereken bir dönem olabilir. Özellikle aileden yana bir cesaretle bir şeyleri yapabilirsiniz. Ancak ortaklı kazançlarla alakalı ilgili bazı yeni gündemleriniz de tabii ki olabilir. Abartılı harcamalarınız da bu dönem çıkabilir. Daha önceden böyle unutulan bir borcun ortaya çıkması veya bir kredinin belki yeniden yapılandırılması gibi şeyler de söz konusu olabilir. Şimdi kariyerinizden kazançlarınızla alakalı engelleyici bazı koşullar, finansal konularda belki sizin hızlı ilerlemenizin önüne geçebilir. Eğer doktor kontrolleriniz varsa bu döneme denk gelebilir, yeniden gitmeniz gerekebilir. Bu dönem bazılarınız tabii ki mali anlamda aslında şanslı da olabilir, bir şans elde edebilir. Bir de ameliyat, operasyon gibi şeyler. Eğer acil değilse, doktorunuz acil demiyorsa ertelemek şu süreçte en azından çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Uzaklardan, sosyal medyadan, yurt dışından vesaire sürpriz bir aşka da başlayabilirsiniz. Umarım çok keyifli ve pozitif bir yeni ay sizler için geliyordur. Kişisel haritanızda tabii ki farklı etkiler almanız mümkün. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız da çok mutlu olurum. İkizler ve yükselen ikizler 1 Aralık'taki yeni ay sizin 7. evinizde olacak. Aslında bu yeni aydan en çok etkilenecek burçlardan biri siz oluyorsunuz. İkili her türlü ilişkiniz mercek altında. Şimdi burada yeni bir başlangıç yapılabilir. Ama böyle ortaklık veya ilişkilerle alakalı ya da evlilikle ilgili de tabii ki olabilir. Eski bir ortağınızla yeniden iş yapmak isteyebilirsiniz. Eskiden bildiğiniz, tanıdığınız biriyle yeniden görüşmek isteyebilirsiniz ve bir ilişkiye başlamak da isteyebilirsiniz. Ama eğer daha önceden mesela bir ilişkiniz varsa iletişimle alakalı bir sorun ortaya çıkabilir, yeniden konuşmanız gerekebilir. Yakın çevrenizden de önemli destekler, cesaret verici konuşmalar da bu süreçte alabilirsiniz. Bir de yeni biriyle de elbette tanışabilirsiniz ama bu dönem başlayan hani yepyeni ilişkiler ileride bazı iletişim sorunlarını ortaya çıkartabilir. Buna da lütfen dikkat edin. Ayrıca ikili her türlü ilişkinizde tabii ki mümkünse çok fazla iddialaşmamaya ya da kendinizi iyi ifade etmeye veya karşı tarafın ne dediğini anladığınızdan emin olmaya da lütfen gayret edin. Abartılı bir iyimserlikle ilişkilere başlanabilir. Önce bir düşünün derim. Tabii ki eskiler aklınıza bu dönemde çok fazla gelebilir. İşle alakalı da böyle kariyerinizde bazı zorlanmalar, işte engeller veya gecikmelerin olması söz konusu. Bazılarınızda böyle tekrar bir yer değişimine götürebilir. Yeniden danışmanlık alabilirsiniz. Mesela daha önce bir danışmanlık aldıysanız tekrar alınabilir. İşte davalarla alakalı bir bitişler, başlangıçlar olabilir. Umarım sizin için de çok keyifli bir yeni ay olur. Kişisel haritanıza tabii ki farklı etkiler de yani mutlaka alırsınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Yengeç ve yükselen yengeçler 1 Aralık'taki yeni ay sizin 6. evinizde meydana gelecek. Şimdi bu dönem işleriniz, sağlığınız varsa ev hayvanlarınızla alakalı bazı gündemleriniz olabilir. Şimdi eğer çalışmıyorsanız daha önce görüştüğünüz bir yerle yeniden bu süreçte, bu yeni ay sürecinde görüşebilirsiniz. Anlaşmalar imzalayabilirsiniz, toplantılar yapabilirsiniz. İşle alakalı yeniden bazı şeyler düzenlenmesi gerekebilir. Eğitim alabilirsiniz ya da eğitim de verebilirsiniz işle ilgili. Sağlık açısından biraz böyle ateşli hastalıklara açık bir dönem. Mars da retroya başlayacak. Lütfen bağışıklığınızı çok güçlü tutun bu süreçte. İş hayatınızda, iş arkadaşlarınızla alakalı aslında arkanızdan dönen şeyler varsa, birileri bir şeyler konuştuysa bunlar bu süreçte belki ortaya çıkabilir, duyabilirsiniz. Tekrar spora başlamak için gerçekten güzel bir dönem. Yeniden bir beslenme düzeni oluşturmak için güzel bir dönem. Bazı kişilerle belki işte aslarınız, üstlerinizle alakalı hani yanlış anlaşmalar, tartışmalar, yanlış mailler, yanlış mesajlar gidebilir. Ama geçmişte işle alakalı bir şeyler başlattıysanız da
bu dönem tabii ki tamamlayabilirsiniz. Kadersel ay düğümlerinin yeni ayla etkileşimi sizi kariyerinizde daha önce böyle cesaret edemediğiniz bir türlü başlatamadığınız şeylerde motive edebilir ve ileri taşıyabilir sizi. Umarım sizin için de çok keyifli ve pozitif bir yeni ay olur. Tabii ki kişisel haritanızda farklı etkiler de alırsınız. Sonuçta hepimizin haritası bambaşka. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız çok mutlu olurum. Aslan ve yükselen aslanlar 1 Aralık'taki yeni ay sizin 5. evinizde gerçekleşecek. Şimdi bu yeni ayla birlikte aşk, ilişki hayatınızla alakalı bazı gündemler daha fazla öne çıkıyor. Merkür de yeni ayla retro olacağı için eski ilişkilerle alakalı yeni gündemleriniz olabilir. Sadece eski bir ilişkiniz değil, daha önceden belki tanıdığınız, belki görüştüğünüz biriyle bir ilişki başlangıcına da işaret edebilir. Hatta böyle uzaklardan veya işte sosyal medyadan haberleştiğiniz biri de olabilir. Geçmişte böyle tanıdığınız bazı kişilerle tabii ki abartılı bir gündemden de dolayı hayatınızdan tabii ki çıkartmak isteyebilirsiniz. Yani uzlaşmak belki zor olabilir. Yeniden işte spora ya da böyle sahne sanatları ile ilgiliyseniz eğlenceli şeylere başlangıç yapabilirsiniz. Eskiden ilgilendiğiniz bir hobinize bu dönemde başlamak için gayet uygun bir gökyüzü var. Çocuk varsa belki çocuklarla alakalı yeni bir gündeminiz olabilir. Bu dönem daha önce böyle gittiğiniz bir yere, tatile, seyahate gidebilirsiniz. Tanıdıklarınızla çok böyle eğlenceli aktivitelere de katılabilirsiniz bu süreçte. Bu arada yepyeni bir ilişki için çok da iyi bir dönem olmayabilir. Tamamen iletişimsel olarak söylüyorum. Daha sonrasında bu iletişim problemleri ortaya çıkabiliyor çünkü ama tabii ki karar sizin. Ama birini tanımak ya da tanışmak için gayet verimli bir dönemde olabilir. Kadersel ay düğümleri de yeni ayla bir etkileşim içerisine girecek. Yani sizin sosyal medya, uzaklar, yurt dışı, eğitimlerle ilgili belki daha önce böyle çok cesaret edemediğiniz bazı şeylere cesaret etmenizle ilgili bir yeni ay olabilir. Sizi ileri taşıyabilir. Umarım çok keyifli bir yeni ay süreci geçirirsiniz. Kişisel haritanızda tabii ki farklı etkiler de alırsınız. Çünkü hepimizin haritası bambaşka. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız kanala çok mutlu olurum. Başak ve yükselen Başaklar 1 Aralık'taki yeni ay sizin 4. evinizde gerçekleşecek. Şimdi Başakların ev, aile, yuva, gayrimenkul bağlantılı işleri bu dönemde daha çok gündem olabilir. Yani evinizde bu dönem belki bir tadilat, taşınma, işte dekorasyon, bununla alakalı bazı düzenlemeler, bazı kontratların düzenlenmesi, eve ait işlerle ilgilenmek gibi böyle yoğun ve ailenize ait işleriniz olabilir. Tabii burada evde belki daha böyle pozitif baktığınız, olumlu anlamda bir gelişme, yenilenme isteğiniz varsa partneriniz, eşiniz, onun hayatındaki bazı konulardan dolayı gecikmeler, engeller söz konusu olabilir. Örneğin bir hastalık veya işte planlı programlı tam olamamaktan kaynaklı ya da bağlantılı çalışabilir. İş yerinizde, kariyerinizdeki konular bu dönem biraz abartılı konuşmalar, işte böyle bir bilmişlik veya fanatikçe inançların dile getirilmesi gibi böyle çok fazla yanlış anlaşmaya müsait bir zamandan geçeceğiz. Yanlış anlaşmalar aile içerisinde de tabii ki olabilir. Ne dediğinize ya da karşı tarafın ne söylediğine çok dikkat edin. Kendinizde net karşıya dediğim gibi anlattığınıza emin olun. Çünkü bu retro biraz böyle yanlış anlaşmaları getirebilir. Ev, alım, satım gibi işleriniz varsa lütfen imza atacağınız yerlere de dikkat edin. Daha sonradan sizin için bir sorun teşkil etmesin. Ufak bir şeyde bile bazen bir terslik çıkabiliyor. Enerjisi çok yüksek bir yeni ay. Kadersel ay düğümleriyle de böyle yeni ay güzel bir açı yapacak. Fakat bu dönem finansal konularda cesaret edemediğiniz şeylere cesaret edebilirsiniz. Aileye yönelik paylaşımlı paralarda vesairede sizi daha fazla aslında ileri taşıyacak etkiler var. Size de sürpriz bir ilişki gelebilir eğer hayatınızda bir kişi yoksa. Umarım çok keyifli bir yeni ay süreci geçirirsiniz. Sizler de kişisel haritanıza göre bu arada çok farklı etkiler de alırsınız. Çünkü bambaşka haritalarımız var hepimizin. Bu genel etkidir. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Terazi ve yükselen teraziler 1 Aralık'taki yeni ay sizin 3. evinizde gerçekleşecek. Şimdi burası yolculuklar, seyahatler, eğitimler, en yoğun bu gündemleri alacak burçlardan biri sizsiniz. Hatta Aralık ayının ortasına kadar böyle sürebilir. Daha önce gittiğiniz bir yere bu dönemde tekrar gidebilirsiniz. Daha önce belki planlanan bir yolculuğa bu süreçte çıkabilirsiniz. Eğitim alabilirsiniz veya belki de siz eğitim veriyorsunuzdur. Bu dönem bazı anlaşmaları tabii ki yapabilirsiniz. Ancak eğer siz retro öncesinde yani 25 Kasım öncesinde
Bazı görüşmeler yaptıysanız tabii ki bu dönemde bir şeyleri imzalayabilirsiniz ama yine de prosedür konularında bir tık daha dikkatli olmanızda fayda olacak. Yani temkinli olun demek istiyorum. Dikkatli okuyun, sonradan size de pürüz çıkmasın. Alışverişler, seyahatler, harcamalar bu dönem biraz fazla fazla abartılı olabilir. Sizin de yurt dışı yabancılarla işler, ticaret, işte satış, sosyal medya işlerinizde büyümek, gelişmek gibi şeyler söz konusu olabilir. Belki daha fazla bir konuda sorumluluk almanız gerektiği için bazı engeller, zorlanmalar, işte böyle yavaş ilerlemeler de olabilir. Yeni eğitimler kadar aslında önceden aldığınız bazı eğitimleri içselleştirmek, işte sizi etkileyecek ya da böyle kadersel ay düğümlerinizde yeni ayla etki edeceği için ikili ilişkilerde belki cesaret edemediğiniz şeylerde sizi ileri taşıyabilir. Umarım sizin için de çok keyifli bir yeni ay sürecinden geçersiniz. Kişisel haritanıza göre tabii ki farklı farklı etkiler de mutlaka alırsınız. Çünkü hepimizin haritası bambaşka. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Akrep ve yükselen akrepler 1 Aralık'taki yeni ay sizin ikinci evinizde olacak. Bu dönem aklınız, fikriniz hep maddi konularda. Çok fazla bu konuları düşünebilirsiniz. Kazançlarınızı nasıl artıracağınızı, başka kazanç kapısı nereden bulabilirim? İşte eğitim mi versem, sosyal medyayla mı ilgilensem, oralara daha fazla mı içerik mesela üretsem, seyahatler mi planlasam gibi böyle 5000 parçaya bölündüğünüz bir süreçten geçebilirsiniz maddiyat ve seyahatlerle alakalı. Tabii ki Kuzey Ay düğümüyle yeni ay çok güzel açılar kuracak. Aslında daha önceden cesaret edemediğiniz şeyler için bu dönem cesaret edebilir ve sizi de ileri taşıyabilir. Bir süredir aklınızda olan şeyleri aslında hayatınıza dediğim gibi geçirebilirsiniz. Maaşınızda ya da parasal konularda bir düzenlemeye gidilebilir. Kendi işinizi yapıyorsanız da siz belki işte fiyatlarınızda bir güncelleme yapabilirsiniz. Bu ara tabii ki abartılı harcamalarınız da olabilir ve bir yerden beklediğiniz bir para size gelebilir veya sizin de ödemeniz gereken bir miktar varsa daha önceden mesela önünüze bu süreçte çıkabilir. Kısaca maddi konular daha fazla gündeminizi meşgul edecek birkaç haftadan geçeceksiniz. Sadece böyle hayattan keyif aldığınız alanlar, sosyal aktiviteler, belki çocuklarla ilgili bir konu sizi engelleyebilir, kısıtlayabilir. Bu dönemde bunu hissedebilirsiniz. Hayatınızda biri yoksa da sürpriz birileri size yazabilir, tanışabilir veya görüşebilirsiniz. Umarım çok keyifli bir yeni ay sürecinden geçersiniz. Sizler de kişisel haritanızda tabii ki farklı bazı etkiler de alırsınız. Çünkü hepimizin haritası bambaşka. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Yay ve yükselen yaylar 1 Aralık'taki yeni ay sizin birinci evinizde olacak. Sizin yeni ayınız geldi. Bir süredir aslında aklınızda olan bir iş yerini açmak, işle alakalı bir adım atmak, tekrar bir yere gitmek, bir yer değişimi yapmak, belki eskiden görüştüğünüz biriyle yeniden görüşmek, bir eğitimi tekrarlamak, eğitim üzerinden tekrar geçmek veya yurt dışı uzaklar seyahatlerle alakalı böyle daha önce aldığınız, planladığınız bir yere de bu dönem gitmek isteyebilirsiniz. Bilgide derinleşebileceğiniz bir yeni ay hem öğretebilir hem de öğrenebilirsiniz. Bazı eğitim programlarıyla sosyal medyanızı yeniden düzenleyebilirsiniz eğer buralarda iş yapıyorsanız. Sadece aileden ve aile bireylerinden birinin sizi engellemesi sebebiyle bazı ideallerinizi gerçekleştirmek ya da kendinizi büyütmek konusunda engellenebilirsiniz. Bu dönem daha önce hep aklınızda olan bir şeyler için harekete geçebilirsiniz. Özellikle kadersel ay düğümleri yeni ayla çok güzel bir etkileşim içerisinde olacak. Gerek çocuk, gerek aşk konularında sizi aslında ileri taşıyabilecek bazı etkiler var. İlişkilere başlayabilirsiniz. Ancak Merkür retro olduğu için karşı tarafı iyi anladığınıza emin olun derim. Umarım keyifli bir yeni ay geçirirsiniz. Kişisel haritanızda bu yeni ayın etkileri bambaşka da olabilir. Başka başka etkiler de alırsınız. Çünkü haritalarımız farklı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Oğlak ve yükselen oğlaklar 1 Aralık'taki yeni ay sizin 12. evinizde meydana gelecek. Şimdi arka planda bir yeni ay olacaksa bu sizin hakkınızda. Kim ne düşünüyor, kim ne demiş bu süreçte öğrenebilirsiniz. Geçmişi biraz fazla sorgulayacağınız ama böyle biraz da hani iyimser bir yerden de bakabileceğiniz bir yeni ay aslında. Bu sıralar belki yurt dışı planları yapabilirsiniz. Özellikle deniz aşırı yerler, uzak yerler, belki daha önce gittiğiniz veya gitmek için zaten rotanızı çizdiğiniz bir yer de olabilir burası. Günlük işlerinizdeki böyle abartılı konular, işte yakın çevre, işte kardeş, kuzen gibi kişilerin
Sizi bazı engelleyici konuları, tavırları da bu dönem size birazcık belki batabilir. Kendi kendinize karamsar düşünmemek veya negatif düşünceler de sizi çok aşağı çekebilir. O yüzden şimdiki düşünceleriniz zaten muhtemelen ay sonuna kalmayacaktır. Ay sonuna doğru parlamaya başladığınız ve istediğiniz şeylerde adım atmaya başladığınız, geliştiğiniz de bir sürece, elverişli bir sürece geçiyorsunuz. Bir de sürpriz bir ilişkiye ve aşka başlayacak burçlardan biri de siz de olabilirsiniz. Zaten bu sıralar dikkat çektiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Bir de böyle hani şeye dikkat edin. Ateşli hastalıklar açısından riskli bir süreçtesiniz. Bağışıklığınızı lütfen koruyun. Umarım keyifli, pozitif bir yeni ay olur sizler için de. Kişisel haritanızda farklı etkiler alabilirsiniz. Çünkü hepimizin haritası bambaşka. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Kova ve yükselen kovalar 1 Aralık'taki yeni ay sizin 11. evinizde meydana geliyor. Şimdi çok sosyal olduğunuz, çok fazla sosyal ortamlara girdiğiniz, organizasyonlarda yer aldığınız aktif bir sürecinizden bahsedebiliriz bu 2 hafta için. Şimdi aslında burada tabii ki yeni insanlar da olabilir ama sanki geçmişten tanıdığınız, bildiğiniz kişilerle yeniden irtibata geçme, eski arkadaşlarınızla yeniden görüşmek gibi etkileri olan bir yeni ay. Hatta bu böyle hani ay ortasına kadar devam da edebilir. Daha önce planladığınız bir organizasyona bu süreçte katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, işte dostlarınızla, belki uzaklara, işte yurt dışına, seyahatlere çıkabilirsiniz. Bunlarla alakalı bir planlama yapabilirsiniz. İlişkiler konuları tabii ki biraz böyle gizli kapaklı da olabilir. Belki bir şeyler öğrenebilirsiniz ya da içinizde birini çok fazla idealize ettiğini görebilirsiniz. Gözlerden de böyle uzak yaşayabilirsiniz. Aşkla daha fazla mücadele edeceğiniz, aslında harekete geçmek isteyip de bir türlü tam olarak böyle harekete geçemediğiniz bir dönemden de geçebilirsiniz. Ayrıca böyle kalabalık gruplarda işte eğitim almak, eğitim vermek gibi de etkiler var. Bunlar da aslında sizi ileri taşıyabilir. Neye cesaret edemiyorsanız aslında çok fazla motive olabilirsiniz, desteklenebilirsiniz. Özellikle en yakın çevrenizden desteği alabilirsiniz. Maddi konulardan yana da sadece kısıtlandığınızı, önünüze bu maddiyatın engel çıkarttığını görebilirsiniz. Umarım sizler için de çok keyifli ve mutlu bir yeni ay süreci olur. Kişisel haritanıza göre tabii ki farklı etkiler alırsınız. Çünkü hepimizin haritası bambaşka. Başka videolarda görüşürüz. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Balık ve yükselen balıklar 1 Aralık'taki yeni ay sizin 10. evinizde meydana gelecek. Aslında sizi de çok etkiliyor diyebilirim bu dönem. Bazılarınızın kariyerinde daha önceden belki beraber çalıştığı kişilerle yeniden çalışmaya başlaması söz konusu olabilir. Mesela sosyal medya, yurt dışı, yayıncılık veya yabancılarla işleriniz varsa tekrar bir görüşme, anlaşma döneminiz olabilir. Şimdi çok çabuk gaza gelip aslında harekete geçmek isteyebiliriz. Bu biraz riskli. Yani aniden yepyeni bir işi kabul etme, bir işe aniden başlama isteği, aniden işten çıkmak vesaire gibi şeyler. İki düşünüp bir söyleyelim, öyle hareket edelim. Yeni bir şeyler başlatabilirsiniz ancak bu önceden düşündüğünüz bir şeyse revize edip başlangıç yapabilirsiniz demektir. Anlaşma ve sözleşmeler, işlerinizle alakalı yapıyorsanız da lütfen iyi okuyun bu süreçte. Tüm koşulları konuşun, havada hiçbir şey kalmasın. Seyahat için kısa süreliğine böyle işe ara verebilirsiniz belki. Görüşmelerinizi planlayabilirsiniz. Özellikle Aralık ayında işle alakalı çok şey yapmak isteyip bir türlü harekete geçemeyebilirsiniz. Hiçbir şey yetişmiyor diyebilirsiniz. 16 Aralık sonrasında en azından hani kariyerinizle alakalı revizeler, yanlış anlaşmalar, yazılı sözlü iletişimlerin gecikmesi, yanlış yerlere yanlış maillerin gitmesi gibi şeyler azalacaktır. Umarım keyifli bir yeni ay süreci geçirirsiniz sizler de. Kişisel haritanızda bazı etkiler tabii ki farklı olabilir. Mutlaka farklı etkiler alırsınız çünkü hepimizin haritası bambaşka. Başka videolarda görüşürüz. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum.